17 karakterlerini Tokalaşlar'da tasarlıyoruz. Heyecanlandırıyorsun beni. Videoyu sonradan seslendiriyorum. Çünkü kayıt esnasında maalesef ses kaydı almamış. Bu yüzden ses kötü geliyorsa ya da başka bir şey hani videoda bir kusur varsa bunun için özür dilerim şimdiden. O zaman hemen geçelim isterseniz, çok uzatmaya da gerek yok. Öncelikle karakterlerin okul kıyafetlerini tasarlayacağız. Biliyorsunuz beyaz sade bir tişört ve üzerine mavi gömlek giyiyorlar. Altına da siyah pantolon giyiyorlar. Öncelikle beyaz tişört seçtim. Şimdi de burada yeni gelen güncellemede mavi bir tane gömlek var. Bu arada oyun burada kasıyor, neden bilmiyorum. Böyle bir ceket denedim ama bu pek hoşuma giden tarzda olmadı. Bir de böyle bir şey vardı. Ama dediğim gibi ceket değil, gömlekti. Bu yüzden yeni gelen güncellemedeki gömleği kullanacağım. Yani bunu. Erkekler için de siyah pantolon gerekiyormuş. Ben bunu burada ekrandan bakıyorum. Hani pantolonun rengini unuttum çünkü burada. Böyle eşofman altları tarzında var ama bunlar tam olarak uymuyordu. Bu yüzden hani birazcık daha böyle şeylere baktım. Bu da biraz kısa kaldı. Bot giydirmeyeceğimize göre bunu kullanamazdık. En uygunu buydu. Bunu yaptıktan sonra herkes uyabilecek beyaz bir ayakkabı tercih ettim. Yine bu yeni gelen güncellemelerden birisinde olan bu şekilde bir spor ayakkabı var. Bunu seçtik. Kolye falan filan takmayacağım. Şu karakterlere özel takmam gerekir. Şimdi kadınlarınkini yapacağız. Bunu yapmak için bunu kopyalıyorum. Sadece çünkü etek yapıştıracağız. Kızlarınkinde sadece etek var yani. Etek olarak da krem rengi etek var. Bu şekilde bir tane ama bu biraz kısa kalıyor ve düğmeleri hoşuma gitmedi. Bunu yapmak istemedim. O yüzden önce pantolonu kaldıralım. Etek olarak şu var arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Bir de bu var. Ben bunu seçeceğim galiba. Çünkü bunun kıvrımları falan birazcık daha uyuyor hani. Bunu seçtim son karar olarak. Ne kızlar çorap giyiyor. Böyle bir çorap seçimi yapıyorum burada da. Ve bu çorapta karar kıldım galiba. Ayakkabı da zaten bu olacak. Ve örtü olarak da bu beyaz tişörtün kısasını seçiyorum. Çünkü eteğin içine sokuşturmuş gibi durması gerekiyor. Şimdi de karakterlere geçelim. Genel olarak ilk başta herkesin favorilerinden birisi olan Teoman'ı yapmaya karar verdim. Topraklarıma hoş geldiniz. O zaman yapalım. Teoman'ın uzun bir boyu var. Açık ten rengine sahip bir karakter. Saçları da böyle kıvırcık ve önüne düşen dalgalara sahip. Eee, Bu olabilir diye düşünüyorum ama bu birazcık böyle hani şey duruyor. Gözlere çok geliyor. O yüzden bunu sonradan değiştiriyorum. Şu an renklere karar vermeye çalışıyorum. Çünkü Teoman'ın saç rengi gerçekten çok zor. Yani sarı ama böyle güneşi parlayınca tam sarı oluyor. Yani güneş çıkınca tam sarı oluyor. Gölgedeyken tam şey oluyor falan. Yani anlatamadım tam ama değişik bir sarı. Tam sarı değil gibi. Burada renk tonlarını tutturmaya çalışıyorum. Böyle bir tane sarı var ama bu biraz turuncuya kaçıyor ve biraz koyu. Böyle bir tane var. Böyle bir tane var, bir de böyle bir tane var. Bir tanesi hardal gibi duruyor. Böyle açık, çok açık oluyor. Bu şu an en uygunu. Bu da bir tane rengine çok şey yapıyor. Bu yüzden çok sarı olmuyor. En iyisi bu gibi geldi bana. O yüzden bunu seçtim. Ama saç olarak dediğim gibi bu saç çok önde duruyor. Onu değiştireceğim sonradan. Göz olarak da Teoman'ın böyle biraz kısık gözleri var. Bunu seçtim o yüzden. Burun olarak normal karakter burnu ekleyeceğim. Yani herhangi bir özellik katamıyorum buna maalesef. Kaş olarak Teoman'ın kaşları kalın ama bu da dediğim gibi saçtan dolayı kaşlar görünmüyor. Bu yüzden saçı değiştireceğim. De kaşı ondan sonra tekrar yapacağım. Herhalde öyleydi yani, şu an hatırlamıyorum. Neyse. Evet, saçı değiştireceğiz. Böyle rüleli bir saç var. Bakın şu. Bu çok uyumlu geldi bana. Çünkü hani Teoman'ın şu resmini koyayım buraya. Buradaki saçla aynı resmen. Kaşları da dediğim gibi kalın ve bu şekilde kavisli bir kaşı var. Kavisli dili ona ne diliyorsa artık. Kaşlar hakkında hiçbir bilgim yok ama kalın bir kaşı var. Ağza gelecek olursak Teoman yani klasik böyle çapraz güçlü bir gülüşü var. Yanak ekliyorum karaktere. Birazcık daha hani böyle uğraşılmış dursun diye böyle pembiş pembiş yanaklar ekledim. Ve tabii ki daha sonra da okul kıyafetini ekleyerek bitiriyorum. Evet, Teoman hazır arkadaşlar. Çok havalı. Şimdi sıradaki karakterimize geçeceğiz. Sıradaki karakterimiz de Deniz olsun.
Deniz'e yine uzun boylu yapacağım. Açık tenli yapacağız. Deniz'in saçları açık kahve renginde ve dalgalı açıkçası. Bu olur diye düşünüyorum. Bu daha çok Leyla saçı gibi. Çünkü hani düz ya. Deniz'in birazcık daha böyle saçları dalgalı dalgalı. O yüzden bu olmaz. Bunun için biraz aşağılara bakındım. Hani dalgalı saç bulabilmek için. Bir tane saç vardı. O aklıma geldikten sonra onu yapmaya karar verdim. Çünkü hani karakter yansıtacak saç o. Böyle düşününce evet. Burada bakınıyorum saçlara hala. Ve evet aradığım saçı sonunda buldum arkadaşlar. Bakın buradaki dalgalı saç düz hali de var bunun. Bu en çok şu anda denize uyabilecek saç gibi geldi. Tam denize yansıtmıyor ama bu saç yani. Göz olarak normal tokaboku gözü kullanacağım. Ya böyle çekiktir, incedir falan yapmayacağım. Çünkü bakın çekik yaptığım zaman diğer karakterlerle uyuşmaz. O yüzden normal yuvarlak tokaboku gözü kullanıyorum. Burun olarak da gene normal dip burun seçiyorum. Karakterleri çok yansıtamam bu konularda. Toka Boka'da ince kaşları var. O yüzden kaş olarak bunu seçtim ve bunu da yine kahverengi yapıyorum. Çok basit bir karakter gibi dursa da okul kıyafetini giydirdikten sonra Deniz'e benzeyeceğine eminim yani. Günün kaşlara bakıyorum biraz arkadaşlar ve bu kaş daha çok uyumlu geldi sanırım bana. Ben bu kaşı ince kaştan daha çok seviyorum. Hani daha karakteristik duruyor gibi geldi bana. O yüzden bunu seçeceğim galiba. Burada küçük bir denizin çilleri var mı diye düşündüm. Ama sonra yok olduğunu silip yanak seçtim. Yanağı da yine normal ten rengine uyumlu bir şekilde ayarladım. Pembiş pembiş yaptım yani yine. Ve daha sonra okul kıyafetini giydirdim. Okul kıyafetini giydirdikten sonra onun deniz olduğuna artık emin olabiliriz. Yine de ben saçlara bir bakındım arkadaşlar sonunda ama çıktım tabii ki. Şimdi de sırada yine sevilen bir karakter olan Aras var arkadaşlar. Şimdi Aras'ı yapacağız. Aras'ın da yine boynu uzun, açık ten renkli. Aras'ın saçını seçerken acayip derecede zorlandığımı belirtmek istiyorum. Çünkü Aras'ın saçı tam olarak istediğim gibi olmadı. Hatta ben küçük bir şey paylaştım. Bu videoyu paylaşacaktım ama ses olmadığı için paylaşmadım. O videoyu paylaştım. O videoda da çok kişi Aras'ın saçını beğenmemiş. Yorumları da görüyorsunuz. Uzaydan gelmiş gibi bakıyorsun. Ama en uygun saç buydu arkadaşlar. Yani bu karakterin bu fotoğrafına bakarak yaptım ve kısa ve kıvırcık saçları var ve bu özellik sadece bunda vardı. Yani daha fazla uyabilecek saç var mıydı? Evet vardı ama şimdilik bununla idare edeceğiz dedim. Allah Allah. Ben anlatamıyorum sana galiba ha? Yani arasında saçı hoşuma gitmedi ama işin komik yanında biraz hani karakteri yanlış yaptığım için ilgi çekti. Saç rengi siyah. Gözlere geldiğimiz zaman Aras oynayan daha doğrusu oyuncunun karakterinin gözleri kesinlikle bu olurdu arkadaşlar. Ama Aras'ın gözlerinin bununla bir alakası yok. Aras birazcık da böyle sert. Sert değil de yani normal bakıyor. Ama Aras'ı oynayan Çağ'ın gözleri kesinlikle tasarlasaydım bu olurdu. Bu tam olarak Aras'ın gözleri. Birazcık çekik aslında ama yuvarlaklık olduğu için gözler toka boka da böyle oldu. Burun olarak yine normal bir burun seçiyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şu olarak da yine siyah rengi seçiyorum. Arasının kaşları biraz ince ama bu kaş tip erkeklerde sevmediğim için normal kaş kullanacağım. Yine denizde kullandım. Kaşa da bunu kullanacağım. Bu birazcık daha unlu geldi. Ben o yüzden bunu kullanmaya karar verdim. Şuradaki fotoğrafa bakarsanız kaşlar aynı. Neyse. Saç dediğim gibi asla yakıştıramadığım için başka modeller baktım. Sürekli saç denedim. Ama yani arası en çok benzeyen saç sanırım buydu. Bir de aklımda şurada bulunan düz saç kaldı. Ama bu saç hani kıvırcık değil ve arası saçları kıvırcıktı. O yüzden olmazdı yani. O yüzden hani olmazdı bu saç yani. Gene bizim kıvırcık kısa saçlara kalmış durumundaydık. Konuşamıyorum. Neyse Aras'ın saçı mecburen bu olacak. Yani yorumları tekrar yazmayın diye açıklama yapıp duruyorum.
Yanak seçtim bu şekilde. Hani ben Aras'a benzettim açıkçası. Özellikle yüz olarak bence benziyor. Okul kıyafetini de tamamladık, yaptık, giydirdik mi tamamladık. Şimdi tabii ki de Leyloş'umuzu yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu dörtlü çok güçlü diyerekten Leyloş'u yapmaya geçiyoruz. Evet. Leyloş'ta yine uzun boy yapacağız, yetişkin yapacağız. Ten rengini yine açık, ay yanlış seçtim pardon. Yine açık yapacağız. Ve saçları zaten biraz önce Deniz'i seçerken gösterdiğim o düz saçlar planladım. Çünkü o birazcık daha Leyla'ya uyuyor. Hani bu saç. Bence Leyla'nın saçı gibi. Leyla karakterinin saçı sarı mı değil mi tam karar veremedim arkadaşlar. Yine Teoman'daki biraz zorlandım. Hatta Teoman'dan daha zorlandım. Çünkü Deniz karakteri diyorum. Leyla karakterinin saçı sarı olarak gösteriliyor. Ama aynı zamanda kahverengimsi bir renk de var. Fotoğraf koyacağım buraya görürsünüz. Yani hem kahverengi hem sarı gibi bir şey. O yüzden burada bayağı bir renk seçiminde zorlanıyorum. Hani şu sarıya bakın mesela çok açık kalıyor. Leyla karakterin saçı bu kadar açık renkli değil. Evet en sonunda saç rengi olarak buna karar verdim. Bence çok iyi oldu bu. Leyla karakterinin göz kapaklarında hep böyle pembemsi bir far var. O yüzden bu saçı göze eklemek istedim. Bunun olarak yine normal toka boka burnuna ekliyoruz. Kaş olarak Leyla'nın kaşları arkadaşlar incecik. O yüzden bunu seçiyorum. Gelmiş olduğunuz gibi şu anda bile Leyla'ya benziyor bence. Benim en çok benzettiğim karakter Leyla ve Teoman oldu zaten. Deniz ve Aras'ı çok beğenemedim. Çili falan yoktu diye hatırlıyorum. Bu da Leyla'nın küçük bir fotoğrafını bakıp geldim burada çaktırmayın. Yanak ekiyorum. Yine pembiş pembiş ve bence tam olarak Leyla oldu. Ama okul formasını giyince daha çok Leyla'ya benzeyecek. Evet, şimdi gerçekten Leyla oldu. Ben burada Leyla'ya saç takısı olarak da düşündüm arkadaşlar. Biliyorsunuz bir bölümde Leyla sürekli olarak papatyalı bir tokasından bahsediyordu. Benim ayçiçekli bir tokam vardı ya. Bulamıyorum onu. Ben de böyle hani papatya yok da bu çiçek var ve bu çiçek hani ona biraz benzediği için aslında hiç alakaları yok ama çiçek olsun diye sırf kafasıma koymak istedim. Sana yapabileceklerimin bir sınırının olmadığını gör istedim. Hani o bölümle birazcık olsun diye anlam kazansın diye diyeyim artık. Bence güzel de oldu diye düşünüyorum. Bu karakterini de tamamladık. Karakterlerimizin hepsini şu anda tamamlamış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar karakterlerin hepsini yaptık. İsterseniz siz de aynı karakterleri yaparak oynatabilirsiniz. Bunlar Leyla, Teoman, Aras karakterleri falan vesaire işte. Daha oyun karakterlerini yaptık. Başka karakterlerin başka dizi veya film karakterlerinin yapılmasını istiyorsanız aşağı yorumlara bırakın. Ve bu videoya en az 300 like beklediğimi de belirtmek isterim. Eğer 300 like gelirse devamını çekerim. Yani karakter tasarlamanın devamını çekebilirim. Sizin istediğiniz karakterleri de tasarlayabilirim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum aşklarım. Mua.